Merhabalar, Hisselongçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Aylardır uyguladığımız ve çok güzel kazançlar elde ettiğimiz cazip hisseler, ucuz hisseler strateji videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Her cumartesi günü olduğu gibi bu cumartesi de yeniden bu strateji videosuyla birlikteyiz. Şimdi öncelikli olarak bu stratejiyi nasıl uyguluyoruz? Hep beraber hızlıca bir hatırlayalım. Haftalık grafikte çalışıyoruz arkadaşlar ve iki indikatör kullanıyoruz bu stratejide. Bunlardan birincisi Williams yüz aralığı indikatörü, alt tarafta gördüğünüz indikatör, diğeri ise Kaufman hareketli ortalaması. Şurada gördüğünüz siyah eğri Kaufman hareketli ortalaması. Şimdi ben bunları listemizden çıkartıyorum ve birlikte ekleyelim ve ayarlarını yapalım. Şimdi göstergeler kısmına tıklıyoruz. Buraya Williams diye yazmaya başladığımızda Williams yüzde aralığı çıkıyor. Tabi bende favorilerde olduğu için en başta çıkıyor. Sizde daha aşağılarda çıkıyor olabilir. Williams yüzde aralığını seçiyoruz. Daha sonrasında tekrar arama kısmından Kaufman yazıyoruz. Burada da yine Kaufman hareketli ortalamasını seçiyoruz. Parantez içinde KAMA diye yazacak ve H. Potter'ın yapmış olduğu indikatör olacak arkadaşlar. Bunu da seçiyoruz. Evet, listemize ekledik. Şimdi Kaufman hareketli ortalamasının ayarları uzunluk 21. Bunun dışında herhangi bir ayar olmayacak. Stil kısmında istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Williams yüzde aralığının ayarlarına geldiğimizde ise girdiler kısmında uzunluk 10, kaynak kapanış, zaman aralığı grafik, zaman aralığının kapanmasını bekleyin tikli olacak. Stil kısmında tamamı tikli olacak ve üst band -10, middle level -40, alt band -90 olacak arkadaşlar. Bu ayarları yaptıktan sonra tamam diyoruz ve stratejimize geçebiliriz. Arkadaşlar stratejimizde şu altta gördüğünüz Williams yüzde aralığı indikatöründe şu en altta gördüğünüz kesik kırmızı çizgiler -90 seviyesini ifade ediyor. En üstte gördüğünüz kesik kırmızı çizgiler -10 seviyesini ifade ediyor. İkisinin arasında gördüğünüz yatay kesik olmayan çizgi ise -40 seviyesini ifade ediyor. Şimdi burada -90 seviyesinin altında haftalık kapanışları bekliyoruz arkadaşlar. Haftalık kapanış -90 seviyesinin altında olduğu zaman ve kırmızı düşüş mumuyla geldiği zaman bütçemizden ayırdığımız eşit miktarlarla toplama yapıyoruz. Ben burada bütçenizi minimum 6 veya 8'e bölmenizi tavsiye ediyorum. Daha sonrasında bu -90 seviyesinin altında kaldığı her hafta ve aynı zamanda düşüş mumu varsa toplamaya devam ediyoruz. Bakın bir sonraki hafta düşüş gelmiş olmasına rağmen Williams yüzde aralığı indikatörü -90 seviyesinin üzerine çıktığı için alım yapmamışız. Ve şu anda TAV Havalimanları hissesi üzerinde gösteriyorum. Alım yaptığımız günden bugüne %153 karlılık içerisindeyiz. Gayet güzel çalışan bir strateji arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta daha yüksek karlılıklara da ulaşmıştık. Bu hafta gelen düşüşle bir miktar kardan vermiş olduk. Peki ne zaman satacağız? Hangi durumlarda kar alacağız? Elimizdekilerin yarısını satacağız. Onu da şöyle anlatalım. Bakın arkadaşlar, -10 seviyesinin üzerine attıktan sonra şu yukarıda gördüğünüz kesik kırmızı çizgiler -10 seviyesi, bu seviyenin üzerine attıktan sonra bir önceki haftadan bir sonraki haftaya geçerken mesela şurada olduğu gibi 22 Nisan haftasından bakın 29 Nisan haftasındaki kapanışa baktığımızda aslında fiyat yukarı gitmiş. Fakat Williams yüzde aralığı indikatörü yönünü aşağı çevirmiş. Bu tip durumlarda her oluştuğunda elimizdekilerin yarısını satıyoruz arkadaşlar. Bakın burada da aynı şekilde 13 Mayıs haftasından 20 Mayıs haftasına geçerken fiyat yukarı gidiyor ve Williams yüzde aralığı indikatörü yönünü aşağı çeviriyor. Bakın en son geçtiğimiz haftada 8 Temmuz haftasından 16 Temmuz haftasına geçerken fiyat yukarı gidiyor, Williams yönünü aşağı çeviriyor ve bu hafta düşüş geliyor. Bu tip durumlarda takip eden veya birkaç hafta sonrasında düşüşler gelebildiği için önlem amaçlı elimizdekilerin yarısını satıyoruz. Şimdi Kaufman hareketli ortalaması ne işe yarıyor? Onu da şöyle açıklayalım. Şimdi bu stratejide biliyorsunuz yeni kurallar ekledik. Bu kurallara göre özellikle bu stratejiyi uygulayacağınız şirketin mutlaka ve mutlaka kar ediyor olması lazım. Onun dışında piyasa değeri bölü defter değeri oranı 5'ten küçük olması gerekiyor ve fiyat kazanç oranı 20'den küçük olması gerekiyor arkadaşlar. Bu koşulları eklemiştik stratejimize. Şimdi mesela şirketin kar ediyor olması olmazsa olmaz dedik. Piyasa değeri bölü defter değeri oranı veya fiyat kazanç oranı bizim belirlemiş olduğumuz seviyelerin dışında kalıyor olsa bile haftalık Kaufman hareketli ortalaması, şu siyah olarak çizdirdiğimiz, fiyat bunun üzerindeyse yine de toplama yapılabilir. Tabi Williams yüzde aralığı -90'ın altında kalması gerekiyor ve aynı zamanda fiyat Kaufman hareketli ortalamasının üzerinde kalması gerekiyor. Yani bu koşul dediğim gibi piyasa değeri bölü defter değeri veya fiyat kazanç oranı stratejimize uygun olmayan hisseler için geçerli. Böyle bir durumda yine de toplama yapılabilir. Fakat haftalık Kaufman hareketli ortalamasının altında bir haftalık kapanış geldiğinde stop olmak kaydıyla. Evet, stratejimiz bu kadar basit arkadaşlar. Çok etkili bir strateji. Çok güzel kazançlar elde edebileceğimiz bir strateji. Daha önce birçok hissede çok güzel alım satımlar yaptık. Geçmiş dönemde yaptığımız alım satımları merak eden arkadaşlar varsa şuraya oynatma listesinin linkini bırakıyorum. Oradan bu stratejiyi uyguladığımız ilk günden itibaren neler yaptık hepsini inceleyebilirsiniz. Şimdi mevcut hisselerimizde son durum ne? Hangilerinde ekleme yapıyoruz? Hangilerinde satış yapacağız? Ve yeni hangi hisseleri listemize ekleyebiliriz? Hep beraber bunu inceleyelim. Daha sonrasında da dün çekmiş olduğum videoda yeni bir stratejiden bahsettim. Günlük al-sat stratejisiydi arkadaşlar bunlar. İzlememiş olan arkadaşlar için şuraya ve açıklamalar kısmına link bırakıyorum. Bu stratejiyi de mutlaka izlemenizi öneriyorum. Bu stratejide de hangi indikatörleri kullandığımızı videonun sonunda açıklıyor olacağım. Evet, şimdi Asus hissesine geçebiliriz. Asus hissesinde daha önce 2 defa alım yaptık.
Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. %27 karlılığımız var. Kimtex Polyaretan'a bakalım. Evet, Kimtex Polyareten listesinde daha önce 5 defa alım yaptık. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. %10 zarar durumumuz var. Bakın daha önce eksi 90 seviyesinin altında kapanışları tamamladıktan sonra yine şöyle bir düşüş süreci döneminde eksi 90 seviyesinin altındaki kapanışlarını tamamlamış ve sonrasına baktığımızda %146'lık çok güzel bir yükseliş gelmiş. Yine benzer bir yükselişin artık önümüzdeki dönemde gelmesini bekleyebiliriz. Evet, Şeker Gayrimenkul listesine bakalım. Şeker Gayrimenkul listesinde daha önce 5 defa toplama yaptık. Eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Şu anda 0,22 karlılığımız var. Önümüzdeki haftalarda yükselişin devamını bekleyebiliriz. Ereğli'ye bakalım. Evet, Ereğli listesinde daha önce 25 Mart haftasında alımımızı yaptık ve şu ana kadar baktığımızda %32 karlılığımız var. Ereğli listesinde 58,85 seviyesini, ya daha doğrusu 59 da diyebiliriz, 59 seviyesini hedef fiyat olarak vermiştik arkadaşlar. Bu seviyeyi geçemediğini görüyorsunuz ve yönünü aşağı çevirmiş. Ve aynı zamanda Ereğli hissesinde şöyle uzun zamandır süre gelen bir regresyon trendi var haftalık grafikte. Bu regresyon trendine göre de geçtiğimiz videolarda bu kanalın üst seviyelerine geldiğimizi söylemiştim ve artık yeni girişler için uygun bulmadığımı söylemiştim arkadaşlar. Nitekim bu hafta düşüş geldi ve kanalın tekrar içine girdiğini görüyoruz. Belki önümüzdeki haftalarda tekrar buralardan destek alıp tekrar kanalın üst seviyelerine de atabilir ama artık aşırı alım bölgelerinde arkadaşlar hisse yeni giriş için uygun bulmuyorum. Önümüzdeki dönemde ne kadar süreç alır bilmiyorum ama tekrardan kanalın dip seviyelerine doğru gitme eğilimi gösterecektir. Evet, Petkim'e bakalım. Evet, Petkim'de de 25 Mart haftasında eksi 90 seviyesinin altında kaldıktan sonra alımımızı yaptık ve şu ana kadar gayet güzel karlılık içerisindeyiz. Şöyle baktığımızda %30 karlılığımız var. Petkim hissesi de artık direnç seviyelerine gelmiş durumda. 25,98. Tabi burayı geçemez diye bir kaide yok. Fakat buralarda biraz zorlanabilir. Şu an için herhangi bir şey yapmıyoruz. Ekleme ya da satış yapmıyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz. Eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gelirse önümüzdeki dönemde elimizdekileri satacağız. Akçansa'ya bakalım. Evet, Akçansa'da daha önce 3 defa toplama yaptık. Şu anda %14 karlılığımız var. Haftalık kalkma hareketli ortalamasını da üzerine attığını görüyoruz. Güzel. Şu an eksi 10 seviyesinin üzerine atmış değiliz. Dolayısıyla uyumsuzluk varsa da dikkate almıyoruz. Bekliyoruz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Derlüks'e bakalım. Evet, Derlüks'te daha önce 4 defa toplama yaptık. Şu anda %34 karlılığımız var. Geçtiğimiz hafta haftalık kalkma hareketli ortalamasının üzerine attı. Bu hafta tekrar altına düştü. Haftalık kalkma hareketli ortalaması 11,40 seviyesinde. Eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış görmüyoruz. Dolayısıyla herhangi bir şey yapmıyoruz. Bekliyoruz. Önümüzdeki haftalarda eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gelirse elimizdekileri satacağız. Tapti Oksijen'e bakalım. Daha önce 2 defa alım yaptık. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Güzel. Eksi 10 seviyesinin üzerine henüz atmadık. Şu anda %9 karlılığımız var. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Bantaş'a bakalım. Bantaş'ta daha önce bir defa alım yaptık. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Henüz eksi 10 seviyesinin üzerine atmadık. %18 karlılığımız var. Güzel. Bekliyoruz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Boğaziçi Beton'a bakalım. Boğaziçi Beton'da daha önce 4 defa alım yaptık. Eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Güzel. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Ortalama maliyetimize göre %2,70 karlılığımız var. Kiler Holding'e bakalım. Daha önce 3 defa alım yaptık. Şu anda %3,8 zararımız var. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Bakın daha önce Kiler Holding hissesinde eksi 90 seviyesinin altında kapanış yaptı. 27 Kasım haftasından sonra bakın yine haftalarca bekletmiş ve sonrasında %86'lık güzel bir yükseliş gelmiş. Tüpraş'a bakalım. Tüpraş'ta daha önce bir defa alım yaptık. 3 Haziran haftasında. Şu anda %0,31 zararımız var. Eksi 90 seviyesine geldiğimizi görüyoruz. Bu hafta burada bir alım ekleme yapabiliriz arkadaşlar. Hemen şuraya ekliyorum. Evet, ODAŞ'a bakalım. ODAŞ sitesinde eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. %8 karlılığımız var. Daha önce bir defa alım yaptık 3 Haziran haftasında. Bekliyoruz. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bakın daha önce de ODAŞ sitesinde eksi 90 seviyesinin altında kapanışlar bittikten sonra %34'lük bir karlılık gelmiş. Doğaç'a bakalım. Doğuş Otomotiv'de daha önce 2 defa toplama yaptık. Bu hafta tekrar eksi 90 seviyesinin altında kapanış geldi. Bir alım daha burada ekleyebiliriz. Üçüncü alımımızı Doğuş Otomotiv hissesinde eklemiş olduk. Şu anda %8 zararımız var. Daha önce bakın eksi 90 seviyesinin altında kapanışları 4 Aralık haftasında tamamladıktan sonra %59'luk güzel bir yükseliş görmüşüz. Evet, Agrot'a bakalım. Agrot'ta daha önce 4 defa toplama yaptık. 3 haftadır gelen güzel yükselişlerle birlikte şu anda %39 karlılığımız var. Eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Williams indikatöründe herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Servet Gayrimenkul'e bakalım. Servet Gayrimenkul listesinde de 4 haftadır çok güzel yükselişler geliyor. Tam alım yaptığımız hafta dip seviyemiz olmuş. 20 Haziran haftası eksi 90 seviyesinin üzerinde olduğu için herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Eksi 10 seviyesinin üzerine attığımız için ve geçtiğimiz haftadan bu haftaya yükseliş gelmiş olmasına rağmen Williams indikatörü yönünü aşağı çevirdiği için burada alım yaptığımız miktarın yarısını satıyoruz arkadaşlar. Şu anda %41'lik karlılığımız var. Gayet güzel bir karlılık elde etmiş olduk 4 hafta içerisinde. Credit West listesine bakalım. Credit West listesini de 20 Haziran haftasında aldık. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerinde Williams 100 aralığı indikatörümüz, herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Şu anda ne kar ne zarar %0'lık bir durumumuz var. Frota listesini son dönemde listemize eklemiştik. Bu hafta itibariyle eksi 90 seviyesinin altında bir kapanış daha yaptı. Dolayısıyla burada bir alım daha Frota listesine ekleyebiliriz. %6,27'lik şu anda zararımız var. Evet, şimdi listemize ekleyebileceğimiz hangi hisseler var? Onları hep birlikte filtreleyelim.
TradingView sitemize giriyoruz. Sol tarafta gördüğümüz 3 çizgiye tıklıyoruz. Ve ürünler kısmında takipçiye geliyoruz. Takipçiye tıkladıktan sonra hisseler diyoruz. Evet, şimdi yapmamız gereken filtreler var. Endeksimizi BIST 100 seçiyoruz. BIST 100 endeksi dışındaki hisselerden alım yapılmasını çok önermiyorum. Evet, yeni filtre ekle kısmına Williams yazıyoruz. Yazmaya başladığımızda Williams 100 aralığı çıkıyor. Şurada bir gün yazan kısmı bir hafta olarak düzeltiyoruz ve filtre ekle diyoruz. Yan tarafta küçük ok var. Oraya tıklıyoruz. Manuel kurulum diyoruz ve şu kısmı küçük olarak değiştiriyoruz. Altta 0 yazan kısmı ise eksi 70 yazıyoruz arkadaşlar. Evet, stratejimizde eksi 90 seviyesinin altında kalan hisselere bakıyoruz. Fakat burada filtreleme ekranında periyodu 10 olarak değiştiremediğimiz için herhangi bir hisseyi gözden kaçırmamak adına ben burayı eksi 70 olarak yazıyorum ve uygula diyorum. 41 hisseye düştük. Evet, yeni filtre ekliyoruz. Bu sefer de değerleme oranlarından fiyata defteri oranını seçiyoruz ve yandaki küçük oktan 5 ve 6 olanları seçiyoruz. 28 hisseye düştük. Bir filtre daha ekliyorum. Yine değerleme oranlarından fiyatın kazancı oranı, yandaki küçük oktan manuel kurulum diyoruz ve 0 ile 20 arasında olmasını istiyoruz. Evet, listemize ekledim. Ve son olarak bir filtre daha ekliyorum. Bu sefer finansallar kısmından brüt kârı seçiyoruz. Ve 3 aylık diyoruz. Filtre ekle diyoruz. Ve sonrasında yandaki küçük oktan manuel kuruluma geliyoruz. Üst taraftaki ayarlardan herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Şurayı 0 diyoruz. Yani zarar etmesini istiyoruz şirket. Tabii bu filtrelemelerde TradingView yanlış sonuçlar da verebiliyor. Bu yüzden ben çıkan hisseleri sonrasında tek tek kontrol ediyorum. Şirket kâr ediyor mu, etmiyor mu? Piyasa değeri bölü defter değeri oranları, FK oranları gerçekten de bizim belirlediğimiz oranlardan düşük mü diye kendi kullandığım aracı kurumumun uygulamasından kontrol ediyorum arkadaşlar. Şimdi karşımıza 17 tane hisse çıktı. Bu 17 hisseyi ben listemize ekleyeceğim. Tabii neler var? Şöyle bakalım. Koç Holding var, Türk Hava Yolları var, Froto zaten listemizde, Tüpraş var, Şişecam var. Listemize ekliyoruz. Toaso var, Borusan var. Alarko var. Alarko'yu eklemeyeceğiz. Yanına kırmızı bayrak koymuşum. Alarko son bilançoda zarar ediyor arkadaşlar. Bu yüzden eklemiyoruz. Vespe var, Zoren var, Vestel var. Bu da aynı şekilde zarar ediyor. Eklemiyoruz. Akpen yenilebilir enerji var. Cante var. Cante yanında kırmızı bayrağımız var. Zarar ettiğini işaretlemişim. İzdemir enerji var. O da aynı şekilde zarar ediyor. ARD Grup Bilişim zarar ediyor ve Teknosa zarar ediyor. Kırmızı bayraklı olanları listemize eklemeyeceğim. Evet, listemize eklenmiş haliyle şu anda karşımızda. Hepsini tek tek kontrol edelim. Eksi 90 seviyesinin altında kapanışlar var mı? Bir bakalım. Koç Holding eksi 90 seviyesinin üzerinde, listemizden çıkartıyorum. Türk Hava Yolları'na bakalım. Bu da eksi 90 seviyesinin üzerinde. Bunu da listemizden çıkartıyorum. Şişecam'a bakalım. Şişecam da aynı şekilde eksi 90'ın üzerinde, listemizden çıkartıyorum. Toaso'ya bakalım. Toaso eksi 90 seviyesinin altında. Toaso'da bu hafta ilk alımımızı yapabiliriz. Şuraya ekliyorum. Borusan'a bakalım. Borusan eksi 90'ın üzerinde, çıkartıyorum. Vespe'ye bakalım. Vespe'de eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Bunu da çıkartıyorum. Zoren'e bakalım. Evet, Zoren'de de eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Bunu da çıkartıyorum. Akpen yenilebilir enerji. Evet, eksi 90 seviyesinin altındayız. Akpen yenilebilir enerji hissesinde de bir alım buradan ekliyorum. Bakın daha önce eksi 90 seviyesinin altında kapanışları tamamladıktan sonra Akpen yenilebilir enerji %127'lik bir karlılık elde etmiş. Tabii biz satışımızı burada yapmıyoruz. Şu düşüşün geldiği hafta yaptığımız için biz nasıl bir karlılık elde edebilirdik ona bakalım. %74'lük yine gayet güzel olan bir karlılıkla stratejimize göre hisseden çıkabilirdik. Yine aynı şekilde eksi 90 seviyesinin altında kapanışlar gelmeye başladı ve hisse ucuz hale geldi arkadaşlar. Buradan ben ilk alımımızı ekliyorum. Evet, bu hafta listemize ekleyebileceğimiz 2 tane yeni hisse bulduk arkadaşlar. Toaso ve Akfen yenilebilir enerji ve bunları da listemize eklemiş olduk. Şimdi dün akşam yayınlamış olduğum videomda uygulamış olduğum stratejide hangi indikatörleri kullanıyoruz? Ona hızlıca bakalım. Evet, şablonlara bu stratejiyi kaydetmiştim. Günlük trade ismi verdim. Hemen ona geçelim. Evet, burada BIST 30 endeksinde bakmıştık. Evet, BIST 30 endeksimize geçelim. Evet, kullandığımız indikatörleri şöyle hızlıca aktarıyorum arkadaşlar. 3 indikatör kullanıyoruz. Bir tanesi Hull MI diye geçiyor. Hull hareketli ortalaması. Ayarlarına geçelim. Ayarlarında girdiler. Default olarak 16 geliyor zaten. 16 olarak kalabilir. Stil kısmında gönüllülüğü artırmak için şuradaki renklerin kalınlığını istediğiniz şekilde artırabiliyorsunuz. Evet, bu Hull MI indikatöründe yeşil olarak gördüğünüz ve kırmızı olarak gördüğünüz eğriler arkadaşlar. Kırmızı olduğu dönemlerde sat konumundadır. Yeşil olduğu dönemlerde al konumundadır. Bir diğer kullandığımız indikatör Kaufman hareketli ortalaması. Burada ayarlarda 21 olarak kalıyor. Herhangi bir şekilde değiştirmiyoruz. Ve son olarak Squeeze Momentum indikatörü var. En altta gördüğünüz. Burada da ayarlarımız şu şekilde. Bunlar da default olarak bu şekilde geliyor arkadaşlar. Stil kısmında da renkleri istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Stratejiyi izlememiş olan arkadaşlar dün akşamki videomdan izleyebilirsiniz. Açıklamalar kısmına linkini koydum. Evet, videomuzu burada tamamlıyoruz. Yeni ucuz hisseleri ve yeni stratejileri kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.